Merhaba arkadaşlar. Sabahın köründe kalktım ve Hamburg'a gidiyorum. Neden diye sorarsanız dün e, mailime vizeyle ilgili haber geldi ve gidip alabileceğimi söylediler. Ne vizesi diye soruyorsanız hepsini açıklayacağım, merak etmeyin. Saat yani sabahın 5:53 şu an. En erken trene binmeye çalışıyorum. Yani en erken değil. Aslında bir tane daha erkeni var ama. Hamburg'a yolum biraz uzun olduğu için ve direkt kendimde olan ücretsiz ulaşım kartıyla gidebilmek için normal trenle gideceğim. Hızlı treni değil. O yüzden sabah köründe çıktık yollara. Her yer bomboş gördüğünüz gibi. Ya zaten Almanya yani. Ne zaman kalabalık oluyor ki? Bir festival günlerinde falan. Otobüsten indikten sonra burayı bu arada yeni keşfettim. Başka bir otobüste gittim ilk defa. Böyle aradan bir yol yapmışlar. Yeşilliklerin arasından. Ve bu yoldan ilk defa geçiyorum. Bu şekilde bir köprü yapmışlar. Köprünün manzarası da çok güzeldi. Hem böyle komple yeşil olması, tren rayların arasında durması falan çok hoşuma gitti burası. Vibe'ı çok hoştu bence. Sonra da şurada camlı bir köprü kısmı var. Burası da çok hoşuma gitti. Burası bana biraz Ankara'daki iki gar arasındaki gidiş yerini hatırlattı şahsen. Bilenler bilir. Tam olarak karşıda gördüğünüz yer gar. Ve buradan normalde otobüsler falan geçiyor. Otobüsler bulunan kısım burası. Neyse, gara varmış bulunmaktayız. Hoş geldiniz diyor ama hoş mu geldik, hoş mu gidiyoruz bilmiyorum artık. Neyse, göreceğiz. Oh, arkadaşlar sabahları ne güzel kaymak gibi. Kalabalık yok. Çok hoşuma gidiyor kalabalık olmaması. Rahat rahat bineceğiz şimdi trene. Tren de şekil şukulmuş ha, renkli renkli. Normalde soldaki gibi kırmızı oluyor. Bu şekilde açılıyor. Bir üst katı var, bir alt katı var. 2 katlı bir tren. Hemen boş yerlerden birini kapalım. Her yer boş zaten. Nereye yürüyorsun daha? Yeter. Hı. Evet, yine treni kapattırdık. Benim ara sıra böyle bir gereksiz ön kamera denemelerim oluyor arkadaşlar. Kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Siz çok takmayın. Evet arkadaşlar, o trenden indikten sonra aktarma yapmam gerekiyordu. Çünkü Bremen'e kadar götürüyor tren. Osnabrück'ten Bremen'e geldim. Şimdi Bremen'den de Hamburg'a giden trene bineceğim. Hiç şaşırmadık tabii ki, arkada da gecikme anonsları yapılıyordu. Klasik Almanya trenleri. Neyse, şurada da biraz ağaç manzaraları. Yağmur yağmaya başladı. Zaten hava o kadar dengesiz ki burada. Burada da ben Korece çalışıyorum. Yani boş durmuyoruz, trende de görüyorsunuz. İşimizin başındayız. Yaklaştırmaya çalışmışım. Bu arada hem Korece hem Almanca çalışma çabam göz yaşartıyor. Hamburg'da indim ama tam giriş kapısına inmemişim. Diğer tarafına indim ama neyse. Gideceğim yere bu da yakın zaten. Otobüse bindim gittim falan. Size asıl konuyu anlatmam gerekiyor. Ben şu an neredeyim? Ben bir konsolosluğun küçük bir kısmı mı diyeyim. Neyse, bir ofisine gidiyorum ve nerenin konsolosluğu bu? Arkadaşlar, Kore'nin. Neden? Ben Almanya'da master yapıyorum biliyorsunuz ve ben Kore'ye exchange'e başvurdum. Şurada gördüğünüz gibi ofisine geldim. Buradan da vizemi alacağım. Ben aslında vize için başvurmuştum 10 gün önce buraya. Ve 10 günde hemen vizeyi hazırladılar, sağ olsunlar. Yani ne güzel bir şeydir yani. Bu ne hızdır ya Rabbi diyerek. Hemen vizemi almaya gittim. Aslında vize artık dijital veriliyor. Pasaporta konmuyor. Yani PDF olarak online'dan indiriyorsunuz. Hani pasaporta bir sticker, bir şey yapıştırılmıyor. Yani ben şu an normal kendi pasaportumu almaya gidiyorum. Ve vizem çıktı, yani bunu bilerek gidiyorum. Ama olsun. Bu arada bu
konuda da videolar yapabilirim yani, sorularınız varsa. Kore'ye nasıl gidiyorsun, ne yapacaksın falan filan, onları da anlatabilirim. Yani şunu bilin ki önümüzdeki kış dönemi Kore'deyim. Burada da konsolosluğun kısmına vardık. Varamadık. Hala asansördeyiz. Varacağız inşallah. Ben bütün tuşlara bastım orada biraz. Unuttuğum için. Neyse, manzara güzel, hiç yok lan. Evet, pasaportumuza kavuştuk. Artık Kore'de görüşürüz dermişim. Merak etmeyin, hala Almanya'dayım. Şuralarda birazcık gezelim. Yani alışveriş yapmamaya uğraşacağım. Çünkü alışveriş haklarımı Kore'ye saklıyorum. Muhtemelen 5 parası kalacağım orada. O yüzden şu anda dişimi sıkmam gerekiyor. Hamburg'u seviyorum ya. Bence çok tatlı, hoş sokakları var. H&M'da %30 mu %50 mi öyle bir şey. Yok, %70 miydi ya? %70'ti sanırım, indirim vardı. Aslında şunlar güzeldi yani ama almamalıyım diye kendimi çok tuttum arkadaşlar. Çok tuttum ve hiçbir şey almadım. Beni tebrik edin lütfen. Mesela siz tutabilir miydiniz kendinizi? Onu da bir yazın yorumlara. De rengarenk bu H&M. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama hamburger geldiğimde bir şekilde bu heykelin önünden geçiyorum her seferinde. Dönen bir dünya var burada suyun üstünde. Kesin görenleriniz vardır zaten. Acaba hikayesi ne? Onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Onu google'larsınız. Neyse, bayağı yerde bir indirim vardı bu aralar. Yazın ortasına, sonuna doğru herhalde. Kışlıkları satıyorlar. Şurası da çok tatlıydı ya. Biraz Amsterdam vibe, her yerden su geçiyor. Ama bu Hamburg'un şeyini seviyorum, mesela binaların arasından su geçiyor. Tam yani ortasından böyle. O vibe'ı güzel. Hoşuma gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ve ayrıca bence bir şehirde aradan, ortadan, bir yerlerden su geçmesi insana çok huzur veriyor. Bunu da çok seviyorum. Ankaralılar çok iyi anlar bunu. Çok iyi sular geçer Ankara'dan çünkü. Neyse. Dövülmeden. Şuradaki burada siyasi mi denir? Önemli binalar var. Çok iyi. Müthiş anlattım yine. Burayı da gezmiştim ama onların videolarını da hala editlemedim. Yani şu buranın içine falan da giriliyor aslında. Hatta arkasında bir bahçesi var. O da çok güzel. Oralarda bir artık başka videoda gösteririm. Herhalde. İnşallah. Neyse, burada ben yine oradakilerime kavuştum. Benim için şahsen hayvanlar daha çok ilgi çekici gelmiş olabilir. Burada çantamdaki Stray Kids anahtarlarını görüp hangi idolü favorim olduğunu falan sordular. Neyse, böyle tatlı bir an yaşandı. Evet, burada boş boş geziyorum çünkü artık pasaportum var ve istediğimi yapabilirim diyerekten. Trene bineceğim saate kadar kendi kendime gezme vakti. Evet, Hamburg'daki favori mekanlarımdan birisi burası arkadaşlar. Açık hava. Buraya gelip oturmayı çok seviyorum. Burada çok fazla kuş oluyor normalde. Böyle çeşit çeşit her türlü kuş ve dibinizde falan geziyorlar. Ama hava o kadar kötüydü ki çok bir kuş göremedim. Tabii ilerleyen saatlerde geldiler ama şu anda pek bir şey yoktu. Sadece güvercinler vardı. Burada sonunda kuğulara kavuştum. Tatlış kuğular geldi. O kadar çok rüzgar vardı ki arkadaşlar. Bu su kenarı Hamburg'da aşırı rüzgarlı oluyor. Hele kışın çok fena ama Allah'tan kış değil de. Burada Europa Passage diye bir yer var, işte mağazaların falan olduğu bir yer. Buraya Pop Mart açılmış, ben de ona merak ettim, bakmaya gittim.
Çünkü neden olmasın. Ama tabii ki bir şey almayacağım. Çünkü biliyorum ki Asya'da çok daha ucuz olacaklar. O yüzden boşuna burada ekstra para harcamaya gerek yok. Hemen iznimizden sonra tabii ki de çekimlere başladık. Neydi ya? Labubu. Labubuları gördük hemen. Dokunmak yasak mıydı bilmiyorum ama çok dokunasım geldi. Özür dileyerek. Böyle yine bir sürü çeşit labubular vardı. Hiç eskimemiş. Hala alınıyor demek ki. Büyük boy labubu. Maşallah yarım kadar. Sonra burada da çok fazla şey vardı. Vallahi her şeyin ismini bilmiyorum. Bir bu labubuyu bir de Hirono'yu biliyorum. Hirono'yu da arkadaşım çok sevdiği için biliyorum. Bunlar gözüme çarptı. Onları sonra bakacağım diyerek oradan dönüş yaptım. Tekrar labubu kısmında bayağı bir fark. Şunlar çok tatlıyım değil miymiş? Neydi bu? Teletabi. Küçükken izlerdik, hatırlar mısınız? Gerçi çoğunuzun yaşı tutuyorum bilmiyorum. Teletubby'li lavabolar yapmışlar. Lavabo mu gerçi o bilmiyorum da belki de başka bir koleksiyondur. Neyse burası aşırı tatlı. Her yerde bir şey var. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor arkadaşlar. Burada böyle değişik bir şeyler var. Çok özür dileyerek hızlı çekmişim ama gerçekten nereye bakacağımı şaşırdım biraz. Burada insanları nasıl atlatacağımı düşünüyorum sanırım yeni insanlar geldiği için. Şu da çok ünlüydü sanırım, şu aşağıdaki kırmızılılar. Ama bu neyi bilmiyorum. Bir Cry Baby diye bir şey vardı, onu biliyorum. Buradakiler onlar değil ama onları birazdan göreceğim galiba. Bunlar ne? Baksana da şunlara. Bunlar ne ya? Brokoli kafa. Acaba hepsinin alıcısı var mı ya? Onu merak ediyorum. League of Legends falan bile var ya. Her şey satıyor adamlar. One Piece, Warcraft. Şu diğer aşağıdaki neydi? O oyunu bilmiyor. Hearthstone. Onunla pek bir hala fikrim yok. Bu arada yukarıda falan da bir sürü şey var. O kadar çok şey var. Naruto mu? Her yerde bir şey var. Orayı çekmemişim. Niye çekmişim? Neyse sağınız solunuzda bir şey var yani. Mickey Mouse var. Teletubby'ler var. Yine Toy Story var. Tom ve Jerry var. Sünger Bob'da mı varmış? Aa, onu görmedim. Sünger Bob bile varmış. Ama yani iflas edersin. Yani bir kutu başına 20-15 euro verirsen ya kaç kutu alabilirsin ki yani? Ancak bir tane alırsın, 2 tane alırsın. Şimdi şöyle söyleyeyim size, bir asgari maaş şu anda Almanya'da 13.9 euro en düşük asgari maaş. Yani bir saatlik ücretle bir kutu alamıyorsunuz. Yani 15 desek bir kutuya. Ama çantaya asılanlar 20 euro falan, böyle düşünün. Ama 2 saat çalışsanız alırsınız yani. Ama 2 saat çalışıp yemek mi almak var, oyuncak mı almak var, o da tercihe bağlı tabi. Valla bunları evlendirmişler, bakın onu da yeni fark ettim şu an. Burada gezerken sürekli konuşmaya alışamadığım için ses kaydediyorum. Bilmiyorum, belki alışırım ilerleyen zamanlarda. Şunlara bakın, ne kadar çok değişik şeyler vardı ya. Yani bu küçük bir pop mart'tan, öyle çok büyük bir pop mart değildi yani. Ha, Cry Baby dediğim şu galiba. Bu muydu? Evet, bu herhalde. Tamam, şimdi Hirono kısmına geldim. Bayağı bir şeyler vardı ama internetten baktığıma göre en son çıkan koleksiyonlar yoktu. Burada bu sadece ışıkmış bu arada. Ben bunu da bir şey sandım, oyuncak falan, ama sadece oyuncağın altına takılan ışıklı bir kısımmış. Neler var diye bakıyorum. Yukarıda da bir şeyler var böyle. Değişikli. Ha, bakmadığım kısımlara bakalım hemen. Ha, buradaymış asıl Cry Baby kısmı. Bu da çok popüler diye biliyorum. Asya'da. Bunlar da çok ilginçti gerçekten. Nyota. Hikayesini falan bilmiyorum ama.
Evet, son Hirana'ya da bakarak buraya veda ettim. Evet, burada da başka bir Asya mağazası vardı. Bayağı bir Asya tarzı mağazalar vardı bu arada. Evet, burası da e, Danimarka mağazasıydı ya. Flying Tiger mıydı? Öyle bir şeydi. Burası da tatlıydı ama çok alacak da bir şey bulamadım. Sonra buradan sonra yine bir Asya mağazasına girdim. Adını unuttum. Miniso gibi bir şeydi ama Miniso değil yani. Adı farklı. Neyse, şunlar çok yumuşaktı, böyle bir hoşuma gitti. Böyle değişikli kalemler falan vardı, böyle Çin mangalarına benzeyen. Evet, ben burada arkadaşlara hediye aradım ama yani kız arkadaşlara hediye bulmak kolay da erkek arkadaşlara hediye bulmak çok zor arkadaşlar. O yüzden hiçbir şey bulamadım. Arkadaşlar burada bebek ıslak mendiller buldum. Çok tatlılardı, minik minik. Çok hoşuma gittiler, o yüzden kendime almadan edemedim. Ama çok ucuzdu yani. Çok minik ve ucuzlardı. 0.7 euro. 0.7 sent falan, o tarz bir şeydi. Ama peçeteleri niye bu kadar tatlı yaptınız yani, onu anlamadım gerçekten. Arkadaşlar burada K-pop'la ilgili bir şey buldum. 80's, Stray Kids falan, kartları falan bir şeyler vardı, ne alaka bilmiyorum ama. Demon Hunters görünce bir Asya marketine daha denk geldiğimi anladım. Neden bilmiyorum, orada Demon Hunters vardı. Burada da böyle figürler falan vardı. Daha sonra burada bir şeyler aradım ama pek bir şey bulamadım. Bir tek şu Mochi ve Kore'den bir şey buldum. Neyse, yine random sokaklarda bir şeyler keşfediyorum. Şuradaki banklar çok ilgimi çekti. Böyle değişik geldi tipleri yani. Dönmeli falandı bir de. İlginç. Ama ben oturdum ve döndüremedim. Orası da ayrı mesela. Bir anda aşırı yağmur yağmaya başladı. Şimdi bir elimde kamera, bir elimde şemsiye, biraz ortalık karıştı ama neyse. Birçok insanda şemsiye yoktu, o yüzden kendimizi şanslı hissederek yürümeye devam ediyoruz. Ben şu anda tren garına gitmeye çalışıyorum burada. Şuraya bir Üsküdar'a giderirken şarkısını eklemek istiyorum. Saygılarla. Arkadaşlar, ben acaba bu şarkıdan telif yer miyim? Ondan bir emin olamayıp büyük ihtimalle sesini değiştireceğim. Neyse. Evet, gördüğünüz gibi sel felaket neler oluyor diyerek artık dönme vaktimin geldiğini anladım ve kaçtım. Arkadaşlar, burada artık Hamburg'a bay bay dedikten sonra bir gün sonraya gideceğiz. Arada bir geçiş sahnesi yapmamışım ama bir gün sonrasında arkadaşım doğum günü var. Doğum günü vardı yani, ona gittim. Şimdi onun görüntülerini göstereceğim size. Burada saçlarımı yaptım. Tabi hava nemli, yine kabaracak diye düşünerek otobüse doğru gidiyorum. This is my first time to make karaage. It looks good. Yeah, it's karaage, right? Exactly what you know. It's kind of right. Yeah. What are you doing? Shrimp.
Burada soğuk bir noodle'ları var. Ayrıca şu dağ gibi olan kısımda tempura, patlıcan, biber, mantar, tavuk gibi şeyleri kızartarak yapıyorlar. Böyle bir masamız vardı Japon usulü. Eight, seven, six, five. Yeah, there's a bar. Like this, and then hop. Like this. Ta-da! I think it needs something more. Yeah. Maybe this. What is that? This is not. This is for this one. I wanted to put this one. For the noodles. Yeah, actually, Oh my we could make it the fast, but like put there everything there, but like there's maybe preference. So yeah, like this. Oh, it looks good. Yeah, see? Evet, burada da arılı pastamızı yedik. Arı süslü daha doğrusu. Pastamızı yedik ve günü kapattık. Okay, I trust you. Diğer videolarda görüşmek üzere. How can we Güle make? güle. How can I make the night?